Özellikle Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber size burada ilişkide mağdur olan insanlara sesleniyorum. Gökyüzü boşanmak isteyenlere boşamaya geldi. Kova burcu akıl, mantık ve pratik yoldan sonuca gitmektir. Çok fazla çalışmak ve mücadele etmek değildir. Yükselen burcun balıksa kitap yazabilirsin, roman yazabilirsin, film yazabilirsin, senaryo yazabilirsin. Şiir, şarkı yazabilirsin, sanatla uğraşabilirsin. Görsel sanatlarda çok başarılılardır. Psikolojinin babası astrolojidir. Astroloji bilimseldir. %100 çalışır, şaşmaz. Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizin çok sevdiği, merak ettiği, sürekli olsun dediği bir isimle birlikteyiz. Astrolog Aytaç Öner. Bizimle birlikte. Aytaç hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni programımıza davet ettiğiniz için. Rica ederiz efendim. Pek çok soru geldi bir önceki yayınımızdan sonra. Vallahi yetişemedim hiçbirine. O konulara geleceğim ama ondan önce izleyicilerimize ufak bir sürpriz yapalım istedim birlikte. Evet. Senin en çok sevdiğin, astrolojiyle ilgilenen insanlara önerebileceğin en sevdiğin kitap hangisi? İzleyicilerimiz için soruyorum çünkü bir sürprizim var devamında. Şimdi astrolojiyle astrologların çoğu benim arkadaşım olduğu için şimdi bir tanesinin kitabını söylesem diğerine ayıp olacak. Astrolojiyle ilgililerse, biraz biliyorlarsa Doktor Glenn Perry'nin Astropsikoloji kitabı var. Astroloji Okulu yayınlarından çıkan. Onu tavsiye ederim. Eğer çok astroloji bilgileri yoksa, genel bilgiler istiyorlarsa haritalarındaki en iyi konu John Spiller'ın Ruhsal Astroloji kitabı var. İkisi benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Şimdi ben bunların isimlerini not alıyorum. Astrolojiyle ilgili ise Doktor Glenn Perry'ninkine, psikolog kendisi aynı zamanda, kitabını önerelim. İlgileri çok fazla yoksa, daha yüzeysel istiyorlarsa John Spiller'ın Ruhsal Astroloji kitabını çok beğeniyorum. İkisini de not aldım. Evet. Bu iki kitabı da alacağım ve izleyicilerimize efendim sizlere hediye etmek istiyorum bu kitabı. Aşağıya eğer yorum olarak yazarsanız ben de kitap istiyorum diye ve bir de abone olursanız iki izleyicimize sevgili konuğum astrolog Aytaç Öner'in önerdiği bu iki kitabı hediye edeceğim ve biz de o zaman hemen başlayalım. Önemli bir sürü tarih var. Yani Evet. Şubat ayı artık dananın kuyruğunun koptuğu ay diyebilir miyiz? Neler bekliyor bizi bu ay? Evet, dananın kuyruğu koptu terimi normalde hani böyle çok kötü olaylar için normalde kullanılan, hani sanki büyük olaylar olacak gibi. Benim için Şubat ayı bir milat, kurtuluş ayı gibi görüyorum ben Şubat ayını. Enerjilerin yükseldiği, enerjilerin değiştiği ve pozitif olduğu bir döneme giriyoruz. Şimdi gökyüzünde dualite prensibinden dolayı her zaman olaylar kötü gitmez. Tamam mı? Enerjiler böyle bir düşük olur. Kötü olaylarla karşılaştı, ekonomi olur, depremler falan oldu. Biz kötü bir süreçten geçtik. Ama sürekli kötü olmaz. Bir yerden sonra dönüp biraz da iyi olması gerekiyor ki enerjinin dengelenmesi gerekiyor. Özellikle Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber izleyicilerimiz üzerlerinde pozitif bir enerji hissedecekler. Hayata dair kendilerini güçlü hissedecekler. Yeni başlangıç yapabilecek motivasyonu kendilerinde hissedecekler. Özellikle bir kariyer yapmak, yeni bir şey kurmak, inşa etmekle alakalı gerekli olan motivasyon var, sabır var, güç var, enerji var. Her şeyden önemlisi yeni bir sistem veya bir iş veya bir şey başlangıç yapabilmek için hayata olumlu bakmak gerekiyor. Yani kötü olacak diye hiç kimse başlangıç yapmaz. Üzerlerinde olumlu bir enerji hissedecekler. Dolayısıyla buradan izleyicilerimize şöyle müjdeyi verelim. Bu program yayınlandığı saatlerde geçmiş olacak. Daha ilk derecelerinde olacak. Onlar bu programı izlerlerken aslında farkında olmadan hayatlarında 29 senelik bir döngünün kapandığını, yeni bir döngünün start aldığını öyle baksınlar ve hayatı da öyle gözlemlesinler. Şimdi ben bunu her zaman okulun ilk günlerine benzetirim. Okulun ilk günlerinde tatlı bir heyecan vardır, işte yeni insanlar vardır, okulda bir coşku vardır. Dolayısıyla böyle bir güç üzerlerinde hissedecekler. Güzel bir şey bu, çok güzel bir başlangıç. Çin yeni yılı da aslında aynı döneme denk geliyor. Şimdi Çin çok enteresan değil mi o da? Çin yeni yılı da 17 bir Güneş Kova burcuna geçtiği zaman ve orada bir yeni ay oluştuğu zaman Çinlerin takvimine göre değişiyor, yıl değişiyor. Şimdi 17'sinde bizim Batı astrolojisine göre bir yeni ay var. Aynı günde Çinlerin de takvimi değişiyor. At yılına giriyorlar. At yılı geliyor. Ne olacak acaba at yılında? At yılı at gibi bir yıl. Yani at gibi derler ya. Yani koşacağımız, böyle hızlı olacağımız evet, bir yıl çok mı? enerjisi yüksek. Şimdi yine pozitiflik ve enerjinin yüksek olmasıyla alakalı bir gösterge bu. Hayata coşkulu bakmak, pozitif yönden bakmak, ideallerini gerçekleştirebilecek gücü kendinde hissetmekle alakalı.
Şimdi bu iki Satürn'ün Koç burcuna geçmesi, At yılına geçiyor olmamız, Kova burcunda bir yeni ay olması o kadar hızlı ve motive olmuş bir şekilde hareket edeceğiz ki hata mıydı, yanlış mıydı, kötü mü olacak, iyi mi olacak düşünmeye vaktimiz olmayacak. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Zaman biraz hızlanıyor. Ateş ve hava elementi demek olayların biraz hızlı akması demektir. İzleyicilerimiz de artık yani psikolojik olarak millet bunaldı iyice. Satürn balık burcunun son derecelerinde ilerliyor. Özellikle son 2,5 yıl balık burcunda ilerliyordu. Burası gerçekten ağır bir enerjiyi sembolize eder. Yani üzerlerinde biraz böyle bıkmışlık, bitmişlik, yorgunluk, evet hiçbir şeyden keyif alamama ve hatta bir başlangıç yapacak mesela yapsam ne olur? Yeni bir işe girecek, girsem ne olur? İşte ilişkiye başlayacak, ya başlasak da olur, başlamasak da olur diye bir mod vardı. En çok sevindiğim şey onun bitmesi. Ben tamam de çok mı? sevindim şu an. Evet. Hepimizin üstünde var çünkü o ağırlık. Evet, o bitiyor abi. Tamam mı? Artık şey diyorlar ya 100 atlı çocuklar gibi şendik. O gün 100 atlı 1000 kişilik orduyu yendik. İşte o şiirdeki konu gibi üzerimizde bir coşku hissedeceğiz. Şimdi burada bizim izleyicilerimize benim tavsiyelerim. Winner enerjilerden biz her zaman bahsediyoruz. Gökyüzüyle eş zamanlı olmak için. Çünkü çok düşünmek loser enerji. Overthinking yasak abi. Koç burcu diyor ki bize önce start al. Sonuna bakarız olaylar nereye gidiyor. Dolayısıyla başlangıç yapmak winner enerji. Tamam mı? Yeni bir iş kurmak winner enerji. Yeni bir işe başlamak winner enerji. İşte yeni bir kanal açmak winner enerji. Her şeyin yenisi eşittir winner enerji. Ama başarılı oldum mu? Bu işin sonu nereye gitti? İlgilenmiyoruz. Tamam mı? Beni gökyüzünden gelen şey gibi, memur gibi düşünün. Tamam mı? Ben denetmenim. Hani geliyor ya denetmenler. Başlangıç yaptın ya. Tamam benim için yeterli. Tamam nasıl olaylar nereye gideceğiyle pek fazla ilgilenmiyoruz. Şimdi bu enerji insanların daha çok girişimlerde bulunmasına ve bu girişimlerden 10 girişimden belki 3 tanesi çok büyük yerlere gelecek bilemeyiz. Belki diğerleri size faydası olmayabilir ama başka insanlara faydası olur bilemeyiz. Dolayısıyla akıl ve mantık çok fazla çalışmıyor. Coşku ve girişim enerjisiyle hareket edecekler. Bu bir. 2. Şimdi buradan ilişkisi olan insanlara sesleniyorum, evli insanlara sesleniyorum. Gökyüzü hiçbir zaman boşanmayı bu kadar desteklememişti. Ne diyorsun? Evet. Şimdi gökyüzünde evlilikleri destekleyen göstergeler vardır. Boşanmayı destekleyen göstergeler vardır. Evlilik de iyi bir şey değil, boşanmak da iyi bir şey değil. Astrolojide nötr. Tamam bunlar şeyler. İlişkiniz size mutluluk vermiyorsa, tamam mı? İlişkinin içerisinde kendiniz olamıyorsanız ve kendi hedeflerinize ulaşamıyorsanız Satürn Koç döneminde ilişkiyi bitirebilecek gücü kendinizde hissedeceksiniz. Tamam mı? Dolayısıyla burada ilişkide mağdur olan insanlara sesleniyorum. Gökyüzü sizin imdanıza yetişti. Boşanmak, ayrılmak, yeni ilişkilerle hayatınıza devam etmek bu dönemin trendi. Trend, tamam. Ne kadar sürecek bu dönem peki? Onu da sorayım. 2,5 sene boyunca gökyüzü boşanmak isteyenleri boşamaya geldi. Tamam mı? Tek başına olmasından korkmasınlar. Gökyüzü bu aralar insanları bireysel olarak daha çok destekliyor. Tek başına güçlü olmamız gerekiyor bizim. 3, burası biraz vahşi bir gösterge. Tamam, zaten at yılına girdik, vahşi bir at. At deyince böyle hemen minnoş bir at aklınıza gelmiyor. Benim öyle bir şey gelmişti. At deyince doğadaki vahşi atlar aklınıza gelsin, tamam mı? Eski kaynaklardan geliyor çünkü o zaman böyle uysal atlar yoktu. Ve Satürn'ün Koç burcuna geçmesi gökyüzünün bizden istediği, burası avcı arketipidir. Yani gökyüzü ne diyor? Sabah kalkacaksınız, avlanacaksınız ve akşam eve geleceksiniz, uyuyacaksınız. Şimdi avlanmak demek ne demektir? Hepimizin bu hayatta bazı hedefleri, amaçları, işi gücü vardır. Tamam, ona konsantre olacaksın abi. Yani aslan kalkar avlanır. Biz gidip avlanmayacağımıza göre biz mesela YouTube'umuzu çekiyoruz. Yani işimizde gücümüzdeyiz. Hedefimize konsantre Evet, hedefimize olacağız. konsantre olduk. Sonra geri çekildik. Ertesi gün tekrar hedefimizle alakalı bir şey yapıyoruz. Yani ne demek oluyor bu? Herkes çayına çorbasına baksın derler ya. Herkes çayına çorbasına baksın abi. Başkalarıyla ilgilenmeyin. Hedefinize konsantre olun. Ve sonuç odaklı. Bakın sonuç odaklı. Yani o hedefi bizim mesela YouTube çekiyorsak şu anda YouTube'daki işte çok kişinin izlenmesi gerekiyor. Bunu çok tarafa. Biz oraya konsantre olmuşuz. Son derece vahşi bir at gibiyiz. Rakiplerimizi gözümüz görmüyor. Evet, biraz hırçınlaşmışız. Tek bir amacımız var, başarılı olmak, tamam mı? İşte bu konsantrasyonu yakalayanlar, hedefini iyi koyanlar ve burada içindeki o vahşi tarafı da ortaya çıkartabilenler
müthiş başarılar elde edecekler. Şimdi bu dönem çok böyle adalet duygusunun, kibarlığın ve naifliğin kazanamayacağı bir dönem. Tamam mı? Öyle mi? Burası Masai Mara, Serengeti gibi bir enerjidir. Afrika'da aslanların, timsahların her sabah uyanıp böyle birbirlerine kapıştıkları, güçlü olanın ayakta kaldığı bir yerdir. Tamam mı? Yani kimse orada Masai Mara'da kalkıp da işte aslan, gergedanlara günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Ne bileyim ceylanlara geçen sizi üzdük, affedersiniz, hakkınızı yedik falan demiyor. Tamam mı? Şimdi buradan izleyicilerim beni yanlış anlamasınlar. Yani kibar olmayın, işte saygısız olun demiyorum. Ama hedef kutsaldır. Var olma mücadelesi veriyoruz. Var olmak demek ne demektir? Hedefini gerçekleştiriyor musun, gerçekleştiriyor musun? Start verildi ve koşu başladı. Bütün atlar ne yapıyor? Birinci olmaya çalışıyor. Hepiniz şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. Hepiniz birinci olmaya çalışıyorsunuz. Ama birinci olsanız da olamasanız da sıkıntı yok. Bu yolda mücadele ettiğiniz süreçler bizim için değerlidir. Şimdi bu enerjiyi izleyicilerimiz dünyada yaşadılar. Ne zaman yaşadılar? Annelerinin karnındayken, spermken, annelerin karnından değil, bir spermken 1,5 milyar sperm annelerinin yumurtasına doğru bir yarış halindeydiler. Ve bu nerede yaşandı? Bu dünyada yaşandı. Tamam mı? Başka yerde yaşanmadı. Ve sizin orada tek bir amacınız vardı. Birinci olup Olmak. dünyaya gelmek. İşte Koç burcu, Satürn Koç enerjisi bununla ilgileniyor. 1,5 milyar insan var. O enerji bitmedi. Güçlülerini seçiyorum. Sen de aynı o spermken hızlı gidiyorsun. Ona omuz atıyorsun. Bunu şey yapıyorsun. Orada bir tane sperm yere düştüğü zaman tutup kaldırmıyorsun. Tamam mı? Orada görgü kuralları falan yok. Tek bir konsantre olmuşuz. Yumurtalığa gitmek. Şimdi bu sürecin aynısını hayatta da yaşıyoruz. Yine bir hedefimiz var. İnsanlarla rekabet ediyoruz ve şampiyon oluyoruz. Bakın çok başarılı olacaksınız. Her şeyden önemlisi bu yolda mücadele edecek gücü de gökyüzü bize verdiğimiz için hiç olmazsa depresyon, sıkıntı gibi konularla uğraşmaktansa bir rekabet içerisinde vakit geçirmek daha önemlidir. Şimdi diğer önemli bir konu ise Kova burcunda artık tutulmalar Kova burcunda gerçekleşmeye başlıyor. Winner enerji Kova burcu oldu. Loser enerji Aslan burcu oldu. Şimdi buradan izleyicilerime sesleniyorum. Hepiniz çok önemli insanlarsınız. Hepiniz birer değersiniz. Hepiniz kahramansınız. Fakat gökyüzü biraz egoları ve ben demeyi geri planda bırakmamızı istiyor. Şimdi bu diyeceksiniz ki dedin ki saldırıyoruz, şampiyon oluyoruz filan. Şimdi buna ters bir şey söylemiyorum. Şampiyon olma yolunda giderken de gereksiz kimlikleri ve kişilikleri bir tarafa bırakıyoruz. Aslan burcu bir çocuğun gelişimindeki 14 ile 20 yaş arasını sembolize eder. 14-20 yaş arasındaki bir genç Aslan burcu yönetimi altındadır. Buradaki gencin hayattaki beklentileri nedir? Partilemek, oyunlar oynamak, işte maç izlemek, kızlarsa date'ler, flörtler, güzellik. Daha böyle kariyer hayatı başlamamış mutlu bir dönemdir. Kova burcu da çocuklukla ve gençlikle ilgilidir ama bu ikinci çocukluk. Yani iyice yaşlanmışsın artık 70-80 yaşına gelmişsin. Kimliklerinden ve kişiliklerinden arınmışsın. Artık kendini baba olarak nitelendirmiyorsun. Artık kendini işveren veya işçi olarak nitelendirmiyorsun. Üzerine hafif bir çocukluk gelmiş. Dünya önemini yitirmiş ve mutlu oluyorsun. Tamam mı? Şimdi izleyicilerimizden bütün kimliklerini ve kişiliklerini unutmalarını istiyorum. Tamam mı? Anneyim, babayım, patronum, çalışanım, oyun buyum. Bunlar bitti. Hepiniz birer insansınız. Hepiniz mutlu olmak için bu dünyadasınız. Bu kişiliklerin size vermiş olduğu sorumluluklardan kurtulma ve özgürleşme vakti. Gökyüzü insanları özgürleştirmeye çalışıyor. Özgürlük demek ne demektir? Senin mesela para için çok önem veriyorsun. Bu senin özgürlüğünü elinden alan bir konudur. Kariyere çok önem veriyorsun. Bu senin özgürlüğünü elinden alan bir konudur. Bunların hepsinden özgürleşmenizi istiyorum. Çok mutlu olacaksınız. Nasıl özgürleşeceğiz Aytaç o konuda? Evet, nasıl özgürleşeceksiniz? Şöyle özgürleşeceksiniz. Kova burcu akıl, mantık ve pratik yoldan sonuca gitmektir. Çok fazla çalışmak ve mücadele etmek değildir. Tamam mı? Şimdi gökyüzü bizden biraz zeka ve beyin ortaya koymamızı istiyor. Biz bunun ilk sinyallerini Jüpiter-Satürn kavuşumu Kova burcunda pandemi sırasında gerçekleşti. Pandemiden önce gerçekleşti.
Bu ne demek oldu? Şimdi pandemide neler oldu biraz hatırlayalım. Tamam mı? Mesela her gün insanlar okula gidiyordu. Mesela bunun ne kadar gereksiz bir şey olduğunu anladık. Mesela online'da eğitim yapılabiliyormuş. Evet. Bayramlarda herkes mecbur, ayıp olmasın, gelmedi demesinler. Ayıp, teyzenin bayramını kutlamanın olmasın diye insanlar mecbur gidiyorlardı. Gitmesine kimsenin gerek kalmadı. Özellikle genç çocuklar rahatladı. Oh be, dünya varmış. Online bayram kutlama oldu. Benim açımdan çok mutlu oldum. Cenazelerde böyle bir şey oldu. İnsan ruhu böyle çok da fazla angarya işlerle uğraşmak istemez. Şimdi onun cenazesi var, gitmesek ayıp olacağız. Ama şimdi pandemi bizim imdamıza yetişti. Nasıl olsa pandemi var. Gelemiyoruz, tamam mı? Şaşalı cenaze törenleri hiç gerek yok abi. Hiç kimse gelmedi oraya. Bir kişiyi orada gömdüler, tamam mı? Şimdi Kova burcu ne dedi orada insanlar? Dedi ki çok gereksiz iş yapıyorsunuz abi. Yani hiçbir sonucu olmayan saçma sapan gelenek görenek altında bizi uğraştıran konularla uğraşıyorsunuz. İnsanlar her gün sabah kalkıp 7'de, 5'lerde, 6'larda, 7'lerde yollara düşüyorlardı. Şirketlere gidiyorlardı, çalışıyorlardı. Pandemide şunu anladılar. Gitmesek de oluyormuş. Uzaktan çalışarak Evden çalışıyorlar oluyormuş. ve pandemi bittikten sonra eski sisteme çoğu şirket dönmedi. Yarı yarıya döndü. Baktılar ki daha çünkü maliyeti de düşük oluyor. Maliyeti de düşük oldu. Şimdi burada bize Jüpiter Satürn kavuşumu neyi gösterdi Kova burcundaki? Boş beleş işlerle uğraşıyorsunuz. Hiçbir verimliliği yok. Neden olduğu belli değil. Neden Angarya. sabah gittiğin belli değil. Niye bunu yaptığın belli değil. Ve bunu kendinize bir görev ediniyorsunuz. Ve bu amaçsız konularla kendinizi yoruyorsunuz. Tamam mı? Şimdi Kova burcundaki tutulmalar şunu gösterecek. Daha neler var? Temizlenmedik tam yani. Tabii. Daha Yani, hala var angaryalar evet, hayatımızda. ruhumuzu özgürleştirmek demek ne demek oluyor? Ben teknolojiyi hayatıma dahil ederek nasıl daha az çalışarak daha fazla para kazanabilirim? Bakın, cevap bulmanız gereken soru bu. Ben teknolojiyi hayatıma dahil ederek nasıl daha az çalışarak daha çok para kazanabilirim? Ben network'ümü ve insanları kullanarak nasıl işlerimi daha kolay bir şekilde yapabilirim? Nerede boşuna çaba sarf ediyorum, çok enerji harcıyorum, az verim yapıyorum. Nerede geleneklere, göreneklere takıldım, hiçbir verim elde etmeme gerek yok, bunu yapıyorum. Nerede sahte kişiliklerime ve kimliklerime takıldım ve hiçbir verim elde etmememe rağmen buralarda uğraşıyorum. Şimdi bunlardan özgürleşirlerse ortaya saf başarı ve kazanç ortaya çıkacak, tamam mı? Şimdi bunu bizim insanımız çok gerçekleştiremeyecekmiş gibi gözüküyor. Bu bildiğin kova çağı, uzay çağı gibi bir şeydir. Fazla efor sarf etmeden beyninin çalışmasıdır. Tamam mı? Sizden ellerinizin, ayaklarınızın, cesaretinizin, oranızın, buranızın çalışmasını istemiyorum kardeşim. Beyninizin çalışmasını istiyorum. Tamam mı? Bu da nereden geliyor? Sistem kurmaktan ve sistem oluşturmaktan geçiyor. Aslan burcu bireysel yönetim ve birebir konuya hakim olmakla alakalıdır. Kova burcu da kendini özgürleştirebilmek için bir sistem kurur, sistem çalışır. Kendi de o sırada tatilini yapar. Monaco'daki teknesinde oturmuş arkasına sistem çalışıyor. Tamam mı? Bakın, bunu çok kolay yapamayabilirsiniz. Ama yapabileceğiniz şeyler varsa işinizde, sizin kendinize daha çok vakit ayıracağınız, daha çok tatil yapabileceğiniz, daha çok hobilere yönelebileceğiniz şekilde işinizi, çalışmanızı organize etmenizi istiyorum. 2, ilişkiler ve flörtlerde bir patlama yaşanacak. İlişkiler dönemi başlıyor. Fakat bu bizim klasik manada evlilikler aklımıza gelmesin. Burada da insan ilişkilerinde de çok angarya konu var. Tamam mı? İşte hep o klasik öğretilerden dolayı bir ilişkiye başlarken insanlar zorlanıyor. İşte önceden şunu yapacaksın, böyle diyeceksin, oraya çağıracaksın, bunu yapacaksın. Ne bileyim, onunla tanışacaksın, bununla tanışacaksın. Gerek yok abi. Bak, gerek yok. Direkt sonuç odaklı olmanızı istiyorum. Merhaba, benim adım Aytaç, şu yaşındayım. Burcum şu, yükselenim bu. Benle beraber olur musun? Olmam. Bitti. Olurum, şey yaptı. Bu kadar net. Bu kadar net, açık. Tamam mı? Açık Nokta iletişim. atışı. Nokta atışı. Çünkü Aslan burcu gereksiz egodur. Tamam mı? Gereksiz ego demek şu demektir. Şimdi kadın diyecek ki karşı taraf tabii. Şimdi kabul edersem beni hafif meşref zannedecek. Biraz uzatayım. Gerek yok. İşte bu sahte kişilik. Seviyorsan evet Evet, de. özünden seviyorsun çünkü istiyorsun. İstiyorsan. Evet. Şimdi işte biraz naza alayım, biraz peşimden koşsun işte kendini. Bunlara da gerek yok. Tamam mı?
İşte ailemle tanışmak gerek yok, ailenle tanışmasına da gerek yok. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Bakın ne olacak? Çok hızlı. Tamam, merhaba benle beraber olur musun? Olurum, olmam. Bitti. Tamam. Şimşek. Kafamda canlandırdım da umuyorum izleyicilerimiz de canlan. Birisi öyle dese sen ne yaparsın Aytaç? İşte aynen bu şekilde olurum veya olmam. Tamam Dersin. mı? Tabii ki karşı tarafı tanımak Deli mi ne isteyeceksin. falan demezsin herhalde değil mi böyle? Şimdi Bu ne normalde cesaret falan şimdi gibi. olması gereken bu. Tamam mı? Yani zaten olan o. Biz o olanı süsleyip pisliyoruz. Yani aslında özünde olan o. İki kişi Evet. bir araya gelmeye Uzatıyoruz çalışıyor. biraz değil mi? Uzatıyoruz. İşte rastgele karşılaşmış gibi bir şeyler yapıyorlar. Bahanelerde o diyor bir organizasyon yaptı. Onu da oraya çağırdı bilmem ne filan. Öyle değil abi. Mesaj at işte gel işte seninle beraber olmak. Bitti bu kadar, tamam mı? Şimdi neden bunları anlatıyorum? Çünkü Kova burcu böyle gereksiz işlerden nefret ediyor. Ve gökyüzüne Winner enerji Kova burcuna geçti. Gökyüzüne böyle yapıyor. Abi siz ne yapıyorsunuz diyor. Hadi ya bunlara ne gerek var, tamam mı? Özünüzü biliyorum sizin, ruhunuzu biliyorum. Geç bunlara. Şimdi bu bizim Türkiye için çok zor bir konu. Çünkü Kova burcu bizim 8. ev dediğimiz kriz ve çok rahat bir alanda bulunmuyor. İşte Türkiye biraz böyle duygusal bir ülke. Biraz da böyle kişilik, karakter seven bir ülke. Dolayısıyla biz ülkece çok zorlanacağız. Tamam mı? Bakın buradan insanlara sesleniyorum. İkili ilişkilerde, anne baba ilişkileri de olabilir, çocuklarınızla arkadaş ilişkileri. Böyle gereksiz, nazlı, tuzlu bunları istemiyoruz. Direkt iletişim istiyoruz. Şimdi 3 insan ilişkilerini düzenleyen bir konu dedik bu. Ama bu insan ilişkileri birebir ilişkiler değil. Yani kalabalıklar. Tamam mı? Kalabalıklar. Şimdi burada biraz nezaket ve saygı ön plana çıkıyor. Biraz insanlar birbirlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Çok aşırı bencillik, bu dönemde loser enerji. Dışarı çıktığınız zaman trafikte insanlara saygılı olun. Trafik kurallarına uyun. Çöpü dışarı çıkarmanız gerektiği saatte dışarı çıkartın. Tamam mı? Arabanı yolun ortasına park edip marketten alışveriş yapma kardeşim. Tamam. Çünkü burası senin tek başına yaşadığın bir yer değil. Şimdiye kadar yapıyordun, bunlar tolere ediliyor olabilir. Fakat şu anda gökyüzünün yukarıdan bakış açısı tam ters. Toplum ve kalabalıklar içerisinde yaşamanın getirdiği bazı sorumluluklar ve kurallar vardır. İnsanlar bu kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Bakın gökyüzü buradan bakıyor olaya. Uymuyorsan çok sıkıntılı günler seni bekliyor. Narsist insanlar ve özellikle nezaketsiz, saygısız insanların çok zorlanacakları, hümanist insanların, kibar insanların da bu dönemde kazanacakları bir dönem olacak. Dolayısıyla biz buradan ülkece hiçbir zaman güzel etkiler alamıyoruz. Kova ve Aslan burcundaki tutulmalar bizim ülkemizde her zaman depremleri tetiklemiştir. Her zaman ekonomik krizleri getirmiştir ve darbeler olmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü gökyüzü bizim hal ve hareketlerimizi beğenmiyor. Gökyüzü Türk halkını medeni bir halk olarak görmüyor. Saygılı bir halk olarak görmüyor. Şimdi burada toplumu bir arada tutması gereken, buradan hem insanlara sesleniyorum hem de ülkemizi yöneten kural koyuculara sesleniyorum. Bakın bizim ülkemizde kuralları biz yanlış yere koyuyoruz. Tamam mı? Kişisel hak ve özgürlüklere kural koyulmaz. O kişinin kendi tercihidir. Tamam mı? Mesela ben şimdi Kova burcu dedim ya, bakış açısı bizim ülkemize ters gelecek. Şimdi en son bizde OnlyFans falan yasakladılar. Tamam, bak çok açık örnek veriyorum. Bir insan Instagram'da olabilir, OnlyFans'da olabilir, başka mecralar da olabilir. Kendi fiziksel artılarını kullanarak para kazanabilir. Tamam, bak sen burayı yasaklayamazsın. Alan memnun, satan memnun burada. Buradaki ahlaksızlık nerede? Sen para veriyorsan, karşılığını alamıyorsan bu bir yanlıştır. Veya sen hizmetini veriyorsan, paranı alamıyorsan bu da yanlıştır. Müdahale edilmesi gereken nokta burası, tamam mı? Ama insanlar bizim ülkemizde insanların özel hayatlarına, özellikle cinsellikle ilgili konularına sürekli baskı ve kurallar koyuyor. Yasaklanmalar, hemen gel işte ifadesi alındı. Gel işte sen evli kadınsın, ifadesi alındı. Ya kardeşim neyin ifadesini alıyorsun? Sana ne ya? Sen öyle bir kural yok ki. Kurallar nereye konulur? Kurallar kırmızıda durulur, yeşilde geçilir, vergini ödeyeceksin. Ne bileyim işte suç işlemeyeceksin. Evet, suç işlemeyeceksin, asker adam öldürmeyeceksin. Evet. Orası bizde çalışmıyor. Orada istediğini yapabilirsin, serbest. Kırmızı ışıkta geç, adam vur, öldür, çık, gir.
para, kaçır, hırsızlık serbest. Serbest olması gereken yerde de ağır kurallar var. Tamam mı? Bakın tam tersi olması gerekiyor. İşte Kova burcu münasır medeniyetler seviyesine çıkmak böyle bir şey. Ama bizim ülke bu söylediklerimi de yanlış anlayacaklar. Çünkü neden? İnsanımız çok sahtekar, yalancı kişilikler. Ne demek istedikleri çok iyi anlayacaklar. En çok itiraz eden de en çok öyle olanlara itiraz edecekler. Tamam mı? Şimdi Avrupa'da ve medeni ülkelerde bu böyle değil. Kişisel özgürlükler ayrıdır, toplum kuralları ayrıdır. Şimdi Satürn bizim tepe noktamıza geçti. Yani ülkemizin kural koyucu yerine bir gösterge geçti. İnsanları özgür bırakıyorsunuz. İnsanlar istediğini yapabilir kardeşim, tamam mı? LGBT sizin karışabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Bu doğuştan gelen insanların doğuyorsun, bir şey oluyorsun. Tamam mı? Bunu sen seçmiyorsun. Tamam mı? Şimdi buraya bir yasak getiremezsin. Tamam mı? LGBT'nin daha çok ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz kova tutulmalarında. Bütün dünya üzerinden. Fakat buradan yine LGBT üyesi insanlara sesleniyorum. Tamam mı? Şimdi dönem sizin döneminiz. Gökyüzü size bir tebessüm gösterecek. Tamam mı? Yollara çıkıp götümüz başımız aynı oynuyor. Şimdi sen böyle bir slogan atarsan toplum ve insanlar sana nasıl saygı duysunlar kardeşim, tamam mı? Ya da hepimiz oyuz, tamam mı? Şimdi bu ülkenin en büyük LGBT'lerine çok büyük saygılar gösterildi. Sanatçılarımız var, bir yere gittikleri zaman hürmet ediyorlar. Yani kişi saygıyı yaptığı eylemlerle kazanır. Sana durduk yerde kimse saygı göstermez. Sokaklarda onur yürüyüşü altında abuk subuk hareketler, oramız buramız ayrı oynuyor gibi değil. Efendi gibi yürüyeceksiniz. Düzgün davranacaksınız, tamam mı? Ki insanlar size saygı göstersinler. İşinizde ve kariyerinizde başarılı bir insan olacaksın ki insanların size bakış açısı değişsin. Aa bak işte ne kadar başarılı, şunu keşfetmiş, bunu bulmuş. Çok başarılı bir insan, çok bilmem ne insan, saygı duyulan bir insan olacaksınız. Bunları neden anlatıyorum? Bakın, neden bu konular Türkiye'de konuşulmayan konular? Neden burası bizim 8. ev, işte Kova burcu, ülke zorlanıyor. Buralara giremiyoruz, konuşamıyoruz. Şimdi gökyüzü olaya buradan bakacak. Eğer ki buralarda bir blokaj varsa bunu açmaya çalışacak. Şimdi biz bunları konuşamazsak, bunları masaya yatıramazsak, insan özgürlüklerini konuşamazsak işte bunun geri dönüşümü bize deprem, ekonomik kriz ve darbeler olarak geri dönüyor. Dolayısıyla ben burada ne diyorum? Eskiden hocalar televizyonlara çıkardı. Derlerdi ki depremler sizin kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardan oluyor derlerdi. Şu anda da ben bir astrolog olarak ekrana çıkıyorum. Diyorum ki böyle depremler ve kötü şeyler sizin medeni bir insan olmadığınız için oluyor. Tamam mı? Medeni olun, her şey çok güzel olacak. Yani emniyet şeritlerini kullanmayın, sıralara kaynak yapmayın. Yapma Normal, abi. evet. Yapma. Yani avantaj kimse görmüyorsa bile yapma. Evet. Tamam. Ama önemli olan da o değil midir? Kimse Evet. seni görmediği halde senin doğruyu yapabiliyor olman. Evet. Şimdi bu zamana kadar tolere ediliyordu. Bak artık tolere edilmeyecek. Şimdi bunu seni polis yakalamasa da olur. Gökyüzü yakalayacak. Gökyüzünde kameralar direkt oraya konsantre olmuş durumda. Tamam mı? Biz her zaman ne diyoruz? Winner enerji. Winner enerji nedir? Gökyüzüne eş zamanlı olmaktır. İşinin rast gitmesidir. Winner enerji deyince aklınıza hemen böyle süper yerlere gezeceğim değil. Winner enerji şu demektir. Otoparkta çok sıkıştın, çok kolay park yeri bulmandır. İhtiyacın Evet. olan bir arkadaşın hemen sana ulaşmasıdır. İhtiyacın olan bir tamircinin hemen orada olmasıdır. Yani hayatının kolay akmasıdır. İşte Winner enerji Kova burcunda olduğu için bu tarz moddaysan, toplum kurallarını, insanların kişisel özgürlüklerine saygılı, medeni bir insansan, Winner enerji gökyüzünden sana biraz böyle desteklemeye başlayacak. Biraz despot, biraz diktatör. Bana ne, ben işte buradan geçtim, 2 dakika erken gittim. Millet beni ilgilendirmiyor. Şu ana kadar bir şey olmuyordu. O zaman da loser enerjiye düşüyorsun. Bak avantaj sağladığını zannedeceksin, sağlayamayacaksın. İşler daha çok kötü gidecek. Bizi izleyenler çok şanslılar. Biz insanlara gökyüzünün dilini ve ne yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Muasır medeniyetler seviyesindeki insanlar gibi olun. Gerisini Allah'a havale edin. Her şey düzelecek. Ağzına sağlık. Helal olsun. Yani bunun üzerine artık ne denir bilmiyorum. Gerçekten bu zaten hep olması gereken şey değil mi aslında Aytaç? Biz hep diyoruz ya işte koskoca bilmem ne şöyle yaptı. İşte o kimliklerimizden de arınmamız gerektiğini söyledin ya bir yandan. Evet. Herkes bir insan gibi. Evet. Yani Title'ının ya da taşıdığı işte iş yerinde ya da özel hayatında taşıdığı
bütün kimlikleri geride bırakarak normal çıplak insan olarak Evet. yapmamız gereken şeyleri aslında yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet. Gökyüzü Ve izleyecek. kişisel tercihlere, kişisel özel hayata eleştiri değil, kurallara uymayanlara eleştiri, kurallara uymayanlara baskı, diğer konularda daha çok özgürleşmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönem özgürlük yılı dedik. Yani özgürlük 2 yılı hatta. Gökyüzünün tek baktığı şey özgürlük. Özgür müsün değil misin? Tamam mı? Buradan devam edeceğiz. Bir de geçtiğimiz yayında izleyicilerden o kadar çok yorum geldi ki biz bir yükselen burçlardan bahsettik biliyorsun. Özellikle de çocuklar için mesleklerini seçerken yükselen burç çok önemli dedin. Çünkü ay burcumuz hangisiydi? Güneş burcumuz motorumuz dedim. Güneş Arabanın burcumuz motoru. motorumuz dedin. Ben araba konusunda da çok iyi değilim. Öbürü kaporta mı demiştin? Hangisi kaportaydı? Dedin sedanla araziye gitmeyin dedin. Evet, süper, doğru. Ondan sonra bir sürü anne baba yazdı bana. Bizim de işimiz uygun mu, yükselen burcumuza hangi şeyi yapmalıyız? Onlardan da süper ya. bahsedelim mi? Millet astroloji programı izliyor. Şanzıman, kaporta bilmiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Hatta buraya notunu da almışım. Evet. Şimdi yükselen burcumuz kaporta. Yani bir arabanın dışarısındaki hatchback mi, sedan mı, kamyonet mi, otobüs mü? Tamam mı? Sen nesin? Bu senin yükselen burcun. Güneş burcun onun içinde çalışan motor. Tamam mı? Şimdi sen o motoru, ben mesela kova burcuyum, yükselenim ikizler. Yani motorum kova ama kasam ikizler olduğu için benim yapabileceğim fiziksel aktiviteler ikizler burcuna uyumlu olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi başka bir kova burcu var. Yükselenin yengeç. Tamam, motoru yine kova burcunda çalışıyor ama eyleme dönüştürdüğü zaman yapabilecekleri ikizler burcunun konularını yapamaz. Yengeç burcunun konularını yapar. Yemek yapabilir, bir şeyi besleyebilir, Böyle burç büyütebilir. burç hangi mesleklere, hangi yükselen burçlara şimdi meslekler yükselen uygun? burcun koçsa, tamam mı? Sportif aktivitelerde diğerlerinden biraz daha avantajlısın demek oluyor. Fiziksel güç gerektiren işlerde daha avantajlısın demek oluyor. Cesaret ve yeni başlangıç yapılması gereken işlerde avantajlısın. Polis, asker gibi mesleklerde avantajlısın demek oluyor. Demek ki senin üzerinde fiziksel olarak bir güç var ve fiziksel gücünü kullanacağın işlerde fark yaratabilirsin. Yükselen burcun boğaysa girme fiziksel işlere. İşte orada sen zorlanırsın. Sen para kazanabilirsin. Paranla insanları çalıştırabilirsin. Bunları yaptırabilirsin. Güzel yemekler yapabilirsin. Yine toprağa ekmek, bir şeyleri büyütmek ve inşa etmekle alakalıdır. Huzur, konfor, güzellik merkezi açabilirsin. İnsanları güzelleştirebilirsin. İnsanlara estetik katabilirsin. Gurme olabilirsin. Tamam mı? Gurme olabilirsin. 5 duyu organlarımıza hitap edecek konular olabilirsin ve hatta doktor olup bizim 5 duyu organlarımızda arızaları, problemleri çözebilirsin. Tamam mı? Şimdi ikizler burcuysan mobil olman gerekiyor. Masa başı oturamazsın. Sabahtan akşama kadar oturamazsın. Müşteri ziyaretleri yapabilirsin. Satış ve pazarlamada çok başarılı olursun. İletişim senin en güçlü silahın. İnsanları ikna etme kabiliyetin var. Arabayla şehir içinde çok hızlı taksici olabilirsin. İletişim sektöründe olabilirsin. İletişim araçlarını insanlara satabilirsin. Sosyal medyada aktif olabilirsin. Bilgileri öğrenilip oradan alabilip buraya anlatabilirsin. Muhabir olabilirsin. Öğretmen olabilirsin. İnsanları bilgilendirecek konularla. Yani bilgiyle ve iletişimle alakalı konularda çok başarılı olursun. Yükselenin yengeçse demek ki Allah'ın sana vermiş olduğu güç bir şeyleri muhafaza etmek, tutmak ve onu büyütmek, beslemek gibi konularda yeteneklisin. Hep tutacaksın. Paranı tutacaksın, malını tutacaksın, yatırımını eve, emlak, arsa gibi konulara yapacaksın ve onlara bekçilik yapacaksın. O tuttuğun şeyler daha sonra çok değerlenecek. Yine yeme içme sektöründe başarılı olabilirsin. İnsanlara güzel şeyler yapıp sunabilirsin. Aile kavramı çok önemlidir. Kendine aile gibi göreceğin böyle insanlarla bir grup oluşturup onlarla beraber hareket edebilirsin. Bakın buradan kaplanlar çok güçlüdür ama aslan neden ormanın kralı? Çünkü onlar aileyle hareket edebiliyorlar. Aileyle hareket etmenin gücüdür yengeç burcu. Şimdi aslan burcuysan sahne senin. Kendini sürekli göstermek isteyeceksin. Fiziksel olarak yükselen aslansan ışıklar altında hissediyorsun kendini. Tamam mı? Mesela çok güzel modacı olabilirsin. Çocuklarla ilgili konularda çok başarılı olabilirsin. Kreş açabilirsin. Girdiğin ortamın enerjisini yükseltiyorsun. Oyunlar oynatacak meslekler varsa orada başarılı olabilirsin. Sahne sanatlarında tiyatrocu olabilirsin. İşte film artisti olabilirsin. Şarkıcı olabilirsin. Dans edebilirsin.
Biraz için içerisinde şovun ve eğlencenin olduğu her alanda başarılısın. Aynı zamanda yönetmek ve liderlik etmekle alakalı da kabiliyetlerin vardır diyebiliriz. Şimdi yükselen burcun Başaksa sen çok iyi bir hizmetçisin, tamam mı? Hizmet sektöründe çalışabilirsin. Mesela garson olabilirsin, başka hizmet sektöründe çalışabilirsin. Detay gerektiren ve önem gerektiren işlerde yapabilirsin. Mesela saç ekimi uzmanları yükselen Başaksa güvenebilirsin. Çünkü çok güzel yapacaktır. Veya bir Titizdir değil mi? titizdir. Veya bir estetik cerrahın yükseli Başaksa kendine anahtarı teslim edebilirsin kardeşim. Çünkü detaylara, ince ayrıntılara önem verecektir. İnce ayrıntı gereken, dikkat ve titizlik gerektiren bütün mesleklerde başarılı olabilirsin, tamam mı? Ama böyle sahne sanatları, show mov girme oralara. Sen, Başak Burcu girmeyecek. Tamam. İşçisin sen, işçi kal, tamam mı? Şimdi teraziysen avukat olabilirsin. Vekaleten yapılan işlerde başarılı olabilirsin. Karşına bir insan alıp danışmanlık yapabilirsin. Psikolog olabilirsin. Yine estetik gerektiren işlerde başarılı olabilirsin. Mankenlik sektörü senin içindir. Çünkü fıtratında doğal bir güzellik olacak. İlişkiler vasıtasıyla ve ortaklıklar vasıtasıyla başarılı olma sanatıdır terazi burcu. Dolayısıyla güçlü ortak bulmak, güçlü partner bulmak, güçlerimizi birleştirmek ve ara buluculuk gibi konularda süper başarılar. Akrep burcuna geldiğimiz zaman şimdi Akrep burcunun konuları biraz mafya olabilirsin. Yeraltı dünyasında olabilirsin. Ajan olabilirsin. Çok önemli bir finansçı olabilirsin. Başka insanların kaynaklarını ve paralarını yönetebilirsin. Emlakçı olabilirsin, aradan komisyon alırsın. Sigortacı olabilirsin, hiç para koymuyorsun, malını sigortluyorsun, aradan komisyon alıyorsun. Şimdi Akrep burcu hem finans hem de toplumunda göz önünde gözükmemen gereken işlerde başarılıdır, tamam mı? Geldik Yay burcuna. Medya sektörü Yay burcu ve İkizler burcuyla dolu. İnsanlara haber sunucuları, haberleri vermek, yurt dışı muhabirliği yapmak, akademik kariyer yapmak, ülkemizde değil ama başka kültürlerdeki bilgileri alıp gelip ülkemize getirmek, gezgin olmak, keşifler yapmak Yay burcuyla alakalıdır. Victoria's Secret mankenlerinin %80'i yükselen burcu Yay'dır. Cidden mi? Evet. Senin bunu biliyor olman da. Ya çünkü Yay burcu şu üst bacak bölgesini ve kalça bölgesini yönetir astrolojide. Yükselen Yay'dan orası ön plana çıkar. Çünkü mankenlerde de o önemli olduğu için. Spor, dans hocası olabilirsin, yoga hocası olabilirsin, fitness eğitmeni olabilirsin. Yani sportif ve enerji gerektiren işlerde başarılısın anlamına geliyor. Şimdi yükselen burcun Oğlaksa bir şirkette yönetici olabilirsin. Ciddiyet gerektiren ve sorumluluk gerektiren işlerde kendini daha güçlü ve başarılı hissedebilirsin. Sahne dünyası falan değil ama iş dünyasında büyük başarılar elde edebilirsin. Sürekli zirveyi kovalayacaksın, hedeflerin olacak, başarılı odaklı bir insan olacaksın. Şimdi yükselen oğlaklara tek bir konu söylemiyorum. Yükselen oğlaklar iş dünyasında CEO ve başarılı olacağız. Tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi yükselen burcun Kovaysa burada gökyüzü sana bir tolerans sağladı anlamına geliyor. Senden diyor bir meslek bir şey yapmanı çok fazla istemiyorum. Çünkü burası düşünülmeyeni düşünmektir. Yeni mucitler peşine koşabilirsin. Bir işi herkesten farklı nasıl yapabilirim bunu araştırabilirsin. Sıra dışı olabilirsin. Sadece özgürlüğün keyfini çıkartabilirsin. Bir grubu toplayabilirsin. Grupça hareket edebilirsin. Bir grubun liderliğini ve önderliğini yapabilirsin. Siyasi partinin liderliğini ve önderliğini yapabilirsin. İnsanlara böyle bir araya getirmişsin ve onlarla liderlik yapacağın konularda başarılı olabilirsin. Yükselen burcun Balıksa kitap yazabilirsin, roman yazabilirsin, film yazabilirsin, senaryo yazabilirsin, şiir, şarkı yazabilirsin, sanatla uğraşabilirsin. Görsel sanatlarda çok başarılılardır. Ve aynı zamanda kamera arkası dediğimiz, yani biz mesela bu yayın oluyor ama arka planda bir ekip var bunu yapıyor. Arka planda o dönen işleri balıklar çok güzel organize ediyor. Asiste ettikleri konulardır. Spiritüel ve ruhani konularda çalışabilirsin. Çok iyi bir psikolog olabilirsin. İnsanlara iyi gelecek, onların ruhlarını şifalandıracak konularda çok başarılı olabilirsiniz. Şimdi efendim umarım o kadar çok mesaj gelmişti ki umarım yeterli olmuştur. Ben de saydım, atladığımız hiçbir burç olmasın diye teker teker not da ettim. Çünkü şu açıdan çok önemli. Şunu söylemiştin sen de bir önceki yayınımızda. Yükselen burcu iş seçiminde
hem yorulmamanızı sağlayacak hem de o alanda kesinlikle başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Hem başarılı olmanı sağlıyor hem de sıkılmıyorsun, yorulmuyorsun o işi yaparken, o Evet, yolda. yükselen burcu konularında çalışırken yorulmazsın ve çok basit yaparsın ve çok başarılı olursun. Çünkü enerjin, şimdi yükselen burcumuz bizim fiziksel özelliğimizdir. Elimiz, gözümüz, kafamız, bedenimiz nasıl şekilleniyorsa o yükselen burcumuzdur. Zaten o konularda çalışabilirim diye şekilleniyor bu. Onu kolay yapabilirim diye şekilleniyor. Ve kendini en rahat hissettiğin yerdir. Yani bunu yaparız, hallederiz dediğin konulardır. Tamam, çok zor değil dediğimiz konulardır. Dolayısıyla yükselen burcu, şimdi biz burada çok yani detaylı anlatmadık. Bunların daha detaylı şeyleri var. İşte orada kişisel danışmanlıklarda ortaya çıkıyor. Onun yönetici gezegenin gittiği bir yer var. Oraya açı yapan başka bir yer var. Şimdi bunu biz bulursak sürekli düşün. Yani benim yükselen burcum ikizler. Ben burada akşama kadar konuşabilirim yani. Benim için çok zor değil. Bu çekim biter, başkaları gelir, onlarla da Yorulmazsın konuşabilirim. çünkü. Evet. Keyif alırsın. Evet, o biter, danışmanlık yaparım, ben gene konuşurum. Çünkü benim fıtratım buna müsait. Ama onun dışında bana bir şey ver, benim modum düşüyor aşağıya. Tamam mı? Yapamıyorum. Dolayısıyla bakın, işte astroloji ne zaman evleneceğim değildir. Kendini tanıma sanatıdır. İzleyicilerimize ben her zaman ne diyorum? Herkes haritasını bir kere benden dinlemek mecburiyetinde. Hepinizin sevdiği astrologlar olabilir. Onlarla görüşebiliriz ama bir kere de benden dinlemeniz gerekiyor. Ama bana böyle sorularla gelin işte. Hani ben ne yaparsam daha iyi yapabilirim. Veya benim hayat amacım ne? Tamam mı? Bu türlü sorularla gelirseniz daha işte asıl astrolojik danışmanlığı böyle olur. Peki bir de şey sormak istiyorum. Mesela Türkiye'nin de yükseleni yengeç. Evet. Biz bunu bu yükselen burçlara bakarak bu az önce kişiler bazında yaptığımız analizi ülkeler bazında da yapabilir miyiz? Mesela Yapabiliriz. Yunanistan'da yükselen yengeç demiştin. Bize de komşu. Evet. Yani demek ki ortak yapıp başarılı olabileceğimiz ülkece bazı şeyler diye yorumlayabilir miyiz? Böyle Ortak şeyler olabilir olamayız mi? çünkü ikimiz de aynı konuya talibiz. Şimdi Türkiye deyince ne diyor abi? Turistlerin aklında Türkiye deyince ne diyorlardı? Rakı, şiş, kebap. Yiyecek, içecekler. Çünkü burası besleyen, büyüten. Bizim yemeklerimiz çok meşhur. Yengeç burcu ağırlamak, ev sahipliği yapmaktır. Otellerimiz evet. çok nezih. Hepsi temiz. Yurt dışında ben bütün yerlere gittim. Türkiye'deki oteller kalitesinde otel çok yok. Elemanlarımız hepsi kalifiye. Bir Hizmet insan nasıl konusunda, ağırlanır evet. çok iyi biliyorlar. Yeme içmeyi zaten anlatmaya gerek yok. Açık büfeler her yerde. Yani bizi ön plana çıkartan özelliğimiz insanlara ev sahipliği yapmamız, onları burada rahat ettirmemiz, yedirmemiz, içirmemiz, beslememiz, büyütmemiz. Tamam mı? Yani buradan yürüyebiliriz. Şimdi Yunanistan'ın da yükselen yengeç olduğu için şöyle oluyor. Şimdi sen turist ol. Burada Yunanistan, ben. İkimiz aynı konuya talibiz. Dolayısıyla ben diyeceğim ki bana gel, o diyecek ki bana gel. Tamam mı? Biz kimle ortaklık yapabiliriz? Yükseleni Oğlak burcu olan ülkelerle ortaklık yapabiliriz. Onlar bunun business tarafını yönetirler. Yurt dışında bunu bir iş ve kariyere çevirirler. Ve biz de burada hizmeti veririz. Dolayısıyla sormuş olduğunuz sorunun cevabı ülkeler için geçerli midir? Evet, geçerlidir. Geçerli. Yunanistan'da şeyden örnek verdim. İkimizlik de yengeç diye aklımda kalmış. Evet. Aynı alanlarda mı ilerliyoruz diye. Aynı onu alanlar. anlamak için Tabii yine aynı alanlar, onlar da işte doğru. turizmde Evet. ilerliyorlar. Yani Yunanistan bir teknoloji ülkesi değil. Heh. Yunanistan bir turizm ülkesi. Gidersin orada da yersin. Onların da yemekleri falan iyidir. Onlar da seni ağırlamak isterler. Ama biz onlardan tabii daha başarılıyız bu konuda. Dolayısıyla yükselen yengeç ülke, yani bizim ülkemizin en başarılı olacağı konu burası. Yani şimdi mesela buradan ülkemizin yetkililerine ben sesleniyorum. Mesela yükselen yengeç olan bir ülkenin yiyecek içecek sektöründe dünya markası olmamız gerekiyor bizim. Mesela Evet. yurt dışına gittiğimiz zaman Türk yeme içme sektörünü bizim her yerde görmemiz gerekiyor. Eğer bunu göremiyorsak ülkemizin potansiyelini kullanamıyoruz anlamına geliyor. Yani biz buraya odaklanalım abi. Tamam mı? Yükselen yengeciz çünkü. Tamam. Biz yemekten, kebaptan ne Koskoca yapalım? Türkiye. Evet. Rakı, şiş, kebap adamlar söylüyor zaten, tamam mı? Oradan Zeytinyağımız var. İşte zeytinyağı. bir sürü üretilen Bitmez orası. bitmez. Say Evet. say bitmez gerçekten. Tabii. Bunlarla yükselebiliriz diyorsun. Süper yükseliz. Otelcilik sektöründe süper yükseliz. Zaten emlak, bütün yurt dışından geliyorlar, buradan emlak alıyorlar. Yengeç burcu bir insana işte ev, barınak, Evet. otel vermektir. Biz neyle çıkıyoruz? Türkiye deyince ne diyorlar? Ev alıyorlar burada yabancılar. İşte bunlarla ön plana çıkan bir ülkeyiz. Evet, bu da doğru bir analiz olmuş oluyor. Tam örtüşüyor o zaman, Evet, değil mi? Yani şimdi bakın, astroloji bilimsel midir diyorlar. Bazı astrologlar çıkıyor televizyonda diyor ki astroloji diyor bilimsel değildir diyor. Ya astroloji bilimseldir. Bak, astroloji şaşma olmaz. Bir şey yükselen yengeçse yengeçse onu görürsün. Teraziysen terazi, onu görürsün. Astrolojinin bilimsel olmayan kısmı
gelecekle ilgili her şeyi tahmin etmeye çalışırsan onu tutturamazsın kardeşim. Çünkü buna sistem izin vermez. Yarın Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ben çıktım dedim ki Galatasaray kazanacak. Galatasaray kazanıyor. Real Madrid-Barcelona maçı var. Real Madrid kazanacak diyorum. Hayatın bir zevki olur mu? İnsanlar o kadar bir ekonomi dönüyor. Onun bir heyecanı var. Ben çıkıyorum, her şeyi biliyorum. Herkes evinde gidiyor tekrar. Zaten sistem senin gelecekte böyle şeyleri bilmene izin vermez. Ama yükselenin terazi ise senin fiziksel görünümün %100 şaşmaz. Yani bunu git analiz et. Diyemezsin ki bunun yükselen terazi ama sizin dediğiniz gibi değildir diyemezsiniz. Mesela yükselen aslan burcu olan insanların fotoğraflarına bakın. Ünlülerin gidin Google'a yazın, yükselen aslanları bulun. Hepsinin fotoğraflarına bakın. Yükselen yengeçlerin fotoğraflarına bakın. Yükselen ikizlerin fotoğraflarına bakın. Aynı olduklarını göreceksiniz. O enerjileri, vibe'ları alacaksınız. İşte burası astrolojinin şaşmayan, %100 bilimsel olan kısmı. Ama sen astrolojiyi medyumlukla karıştırıp çıkıp televizyonda her şeyi bilmeye çalışırsan orada bilemezsin. Patlarsın yani. O olacak, bu olacak değil. Evet. Daha çok olasılıklar yani. Buradan astrologlara sesleniyorum. Bakın bir daha bir televizyon programında astroloji bilimsel değildir. %100 bu lafı kullanmıyorsunuz kardeşim. Astroloji bilimseldir. %100 çalışır, şaşmaz. Kovaysan kovasındır. Kovaysan oğlak olamazsın yani. Ya da yükselenin akrepse yükselen akreptir. Gidip de yükselenin yengeç gibi olamazsın. Bunu gözlemlersen yapabilirsin. Buradan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sesleniyorum. Bir insan bir dalda uzman olabilir. Bizim Türk milletinin yapmış olduğu en büyük yanlış. Bir insan profesör doktorsa, hatta camide bir hocaysa her şeyi ona soruyor. Ya adam deprem uzmanı, astroloji gidip adama soruyor. Tamam mı? Onlar da gaza geliyorlar, her şeye yorum yapıyorlar. Astrolojiyle ilgili yapmış olduğunuz açıklamalar skandal, cehalet, cahilliğin ete kemiğe bürünmüş halini gördüm orada. Kim yaptı? Ben bunu kaçırdım bu arada. Astrolojiyle ilgili. Ortaylı'yla İlber Hocam yaptı. Celal Şengör'ün astrolojiyle ilgili bilgileri yok. Sıfır. Tamam mı? Bilginin olmadığı bir konuda biliyormuş gibi konuşmaya başladığın zaman bu eşittir cahillik. Bir de kitap yazmış. Evet. Cahilliğin beni etkiliyor. Tamam mı? Bakın cahillik hiçbir şey bilmemek değildir. Hiçbir şey bilmeyebilirsin. Ama o konuda bildiğini iddia etmiyorsundur. Okey. Ama bildiğini iddia edip topluma ve insanlara konuşmalar yapıyorsun ve o konuşmayı da bilmiyorsun, araştırmamışsın. İşte bu eşittir cahilliktir. Şimdi diyorlar ki işte Plüton gezegeni diyor, işte içi gaz dolu bilmem ne alaka, işte bilmem ne. Abi ne alaka ya? Biz yeraltı diyormuşuz. Yeraltı diyoruz Plüton'a, yeraltı madenleri diyoruz. Halbuki Plüto gezegeninde yeraltı madeni yokmuş. İşte bilgisi bu kadar. Buradan astroloji yok diyor. Tamam mı? Şimdi bakın buradan işi astroloji olmayan üstün dökmene de sesleniyorum. Tamam mı? Çünkü bunlar ara ara çıkıyorlar. Psikolojinin babası astrolojidir. Psikoloji 1800'lü yılların sonlarında, 1900 yılların başlarında çıkmıştır. Astroloji milattan önce 5000 yılından beri vardır. Bugün psikologların kullandığı davranış bozuklukların özellikleri bizim burç özellikleridir. Antisosyal kişilik bozukluğu dediğiniz kişilik bozukluğu astrolojide Koç burcu. Ya bizim Koç burcunun özelliğini almışlar. Bunun ileri gitmiş halini antisosyal kişilik bozuklukları diye insanlara anlatıyorlar. Sonra bir de dönüp oradan diyor ki astroloji diye bir şey yoktur diyor. Biz psikoloğuz bilmem neyiz falan diyor. Tamam mı? Bugün dikkat eksikliği bozukluğunu gidin literatürde okuyun. Sonra İkizler Burcu'nun özelliklerini okuyun. İkizler Burcu'nun özelliklerini almışlar. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği olarak oraya koymuşlar. Tamam mı? Bugün depresif kişilik bozukluğu, depresif yapının özelliklerini okuyun psikolojide. Astrolojide gelin Oğlak Burcu'nun özelliklerini okuyun. Aynısını alıp oraya koymuşlar. Tamam mı? Şizoid kişilik bozukluğunu okuyun. Kova Burcu'nu okuyun. Aynısı. Şizofreniyi okuyun. Balık Burcu'yu okuyun. Aynısı. Yani sizin esinlendiğiniz bilim astroloji kardeşim, tamam mı? Ve senin mesleğin insanlarla çalışmaktır. Bilim adamı olmanın en büyük konusu nedir biliyor musun? Bilim adamları hep objektiftir. Bir şey duydunuz, ne diyor bu? Hemen araştırayım, öğrenim der. Tamam mı? Siz kişilerle çalışıyorsun, bir psikologsun ve astroloji burada kişilik analizi yapıyor. Senin işi gücü bırakıp ne diyor acaba ya, gerçekten böyle bir şey var mı derken çıkmışın televizyonda söylediğin ne biliyor musun? Yengeç burcu erkeğine diyorlar ki suyu çok seviyormuş. Kim suyu sevmez ki? Astroloji yok. Bu mu kardeşim? Ya bir bilim insanının, bir profesör doktorun astroloji çürütme için kullandığı cümle bu olabilir mi ya?
Ya tamam mı? O yüzden buradan açık mesaj herkese. Öğrenmek istiyorsanız, nasıl bilimsel olduğunu görmek istiyorsanız bana gelebilirsiniz. Ben size anlatabilirim. Bu kadar. Tabii. Kızdırmayın bir de. Aytaç'ı lütfen kızdırmayın. Aytaç, bu arada şeyi de sormak istiyorum. Her yayında soruyorum. Altın, gümüş, kripto. Kriptolar bayağı bir tepetaklak oldu. Evet. Altın, gümüş de çok oynak. Bunlar hakkında da gökyüzü bize neler söylüyor? Şimdi işte burası bizim astrologların tahminlerini tutturamayacağı alanlar. Tamam mı? Yani ne alanlar. yapıyoruz şimdi? Biz bulmaya çalışıyoruz. Zaten bulsam ben kendim zengin olurum. Monaco'da olurdum. Monaco'da olurum tabii şu anda. Teknemde yatıyor olurdum. Kimse de bana ulaşamazdı, tamam mı? Yani düşünsene, ben bunları biliyorum ve kimse bana ulaşamazdı. Beni CIA kaçırdı bir kere. Tamam mı? Her şeyi biliyorum. Altını biliyorum, euroyu biliyorum, doları biliyorum. Ama tahmin etmek gerekirse Güney Ay düğümünün Aslan Burcu'na geçtiği dönemlerde altınla ilgili portföyün azaltılması gerekiyor. 17'sindeki tutulma Aslan Şubat'ta. Burcu'nun karşısında olacak. Ben bunu ta Eylül ayından itibaren söylemiştim. Söyledin hep. Evet, ama bu süre zarfında çok satış fırsatları verdi. Benim portföyümde Aslan Burcu 17 Şubat'tan itibaren altın çıkmıştır. Buradan ekonomiyle ilgili yorum yapanlara sesleniyorum. Dünya üzerinde altın aldım, zengin oldum diyen bir insan yoktur. Arsa alıp zengin olan vardır. Arsası işte imara açılmıştır, şehrin içinde kalmıştır, zengin olmuştur. Yani şöyle bir insan yok. Yani Warren Buffett'la konuşuyorsun. Dünyanın nasıl zengin oldun? Zamanında 300 bin dolarım vardı. Altın aldım, bir baktım zengin oldum. Ya böyle bir şey yok. Siz sadece paranızı koruyorsunuz. Her şey yükseliyor, değerleniyor, tamam mı? Yani altın, bakın, altın bizim nenelerimizin, teyzelerimizin torunları için biriktirdiği şey ya. Kızlara, torunlara altın yaptım, çeyrek yaptım. Koskoca erkekler, iş dünyası altın alıp kenara koyup biriktirmez kardeşim. Tamam mı? İşinize gücünüze bakın. Altın loser enerjidir. Çalışmak, para kazanmak daha önemli. Altını kadınlar biriktirir evinde. Tamam mı? İş dünyasının orada işi yok. Hindistan'da da bu böyledir. Tamam mı? Şimdi o bakış açısına geri dönüyor altın Şubat ayından sonra. Şimdi gümüş de altının ekürüsü. Tamam mı? Küçük kardeşi. Onunla beraber gidiyor. Bunlar değerlenebilir, değerlenmez çok bilmiyorum ama değerlenmeyecek bir gözüyor. Ama bundan para kazanamazsınız. Tamam mı? Şimdi 10 sene önce 100 bin liranızla bir Aselsan hisse senedi almış olsaydınız şu anda 15 milyon lira paranız vardı. 10 sene önce altın alanların şu anda 6-7 milyon lira zar zor vardır. Nvidia hisse senedi alsaydınız 800 milyon liranız vardı. Yani ben burada zenginliğin yollarını, hisse senetlerini yakalayabilirseniz, güzel yerlerde arsa yakalayabilirseniz zengin olabilirsiniz. Altınla paranızı korursunuz, alabilirsiniz. Tamam mı? Daha böyle üretime, yatırıma dönüştürecek Evet. alternatifleri öneriyorsun Şimdi aslında bu konuda. Şeye Bu arada gelince dediğinde doğru. Çin, çok özür diliyorum böldüm. 17'sinde biliyorsun Çin'de yeni yıla giriliyor ya, Çin takvimine Evet. göre. Piyasalar da orada kapandığı için zaten altın ve gümüşte de geçici bir düşme bekleniyor. O piyasalar yani dışarıda onun da olacağı ona için. denk gelmesi, bu da kapalı olduğu astrolojinin için. bir şeyi. Evet. Şimdi gelelim kripto paralara. Şimdi kriptolar çok düştü. Çok düştü. Evet. Altın çok yüksek, kripto çok düşük. Yani bak, basit yorumla. Pahalı olandan çık, ucuz olana gir. Ucuzma. Tamam mı? Çünkü öyle para kazanacaksın. Öteki artık çıkmış. Şimdi ben kriptoların çok kripto yatırım yapma taraftarı bir insan değilim. Ama şu andaki fiyatlar beni cazip geliyor. Portföyümün 1/10 ile 2/10 ile alayım şurada kenarda dursun diyebilirim. Alabilirim. 2026, 2027 hatta önümüzdeki 7 senede ani çıkışlarda da satarım. Yani bunu böyle uzun vadeli bir yatırım. Uzun vadeli yatırım olarak %10'u kalır. %10'unla da al-sat yaparım. Al-sat yapıp paramı cebime Kriptoya koyarım. evet, o bakımdan girilebilir. Çünkü çok düştü. Piyasa çok basit. Düşen olanı alacaksın, çıkan olanı satacaksın, bu kadar. Sen hisse senedi seviyorsun, anladım ben. Değil mi? Hisse Ben de senedi. hiçbir şey yok. Ben o kadar sabredemiyorum. Ben mesela 3 lira hisse senedi alayım, yarın 3.20 olsun hemen satıyorum. Tamam mı? Kâr cebe yakışır. Yani bende sabır olmadığı için sabredenlere söylüyorum ben bunu. Tutabilenlere. Tamam. Son olarak bir de gündemden bir şey sormak istiyorum sana. Çok merak ediyorum. Senin fikrini merak ediyorum. Yani astrolojik olarak değerlendirmek zorunda değilsin. Epstein'i çok merak ediyorum. Sence öldü mü gerçekten? Vallahi Öncelikle sana bir şey ne düşünüyorsun? söyleyeyim mi? Baktın mı ya da hiç onun yükselenine, işte burcuna? Şimdi ben orada başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir kere o kanını yediler, işte çocukları yiyorlar, öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani kişisel fikrim. Orada fantazilere hizmet eden bir kuruluş olduğunu da düşünmüyorum.
Ben orada bazı gizli güçlerin dünya üzerindeki önemli insanları tehdit edebilmek amacıyla kurdukları bir organizasyon ve bunları filme alması ve onları zayıf karnından yakalayıp bir şantaj olarak kullandıkları bir organizasyon olarak görüyorum. Ve öldü mü de bilmiyorum, nerededir de bilmiyorum. Böyle bir şey olarak düşünüyorum. Senin fikrini çok merak ettim de o konuda. Çünkü değişik bakış açılarından bakıyorsun ya olayları değerlendirirken Yani Allah de. kimseyi pedofili yapmasın. Orası öyle Başınıza tabii ki. gelecek en Tabii kötü. ki. Çünkü bunu yurt dışında bunu analiz ediyorlar. Bunların şeyleri var. Şimdi sen doğdun. Bakın bize burada konuşmak kolay. Pedofili değilsen sana konuşmak çok kolay. Ama şu da olabilirdi. Sen bir doğdun pedofilisin. Tamam mı? İşte burayı çözemiyor insanlar. Tamam mı? Bir doğdun eşcinselsin. Bir doğdun değişik sapkınlıkların var. Tamam mı? Burayı tamamen yaratılışsal bir süreç burası. Bunun bir çözümünü ben de bilmiyorum. Tamam mı? Kontrollü bir şekilde. Eğer ki muasır medeniyetler seviyesinde bir ülke olsak, mesela ben ülkenin başında olsam, şöyle derim. Pedofiller gelsin kardeşim. Öldürmeyeceğiz, dövmeyeceğiz. Tamam. Çare bulacağız size. Başka bir çözüm bulacağız. Saklamayın, gizlemeyin. Tamam mı? Çünkü böyle oluyor işte. Taciz oluyor, tecavüz oluyor. Pedofiliysen gel itiraf et. Bizim doktorlar kontrolünde başka çözümler bulacağız size. Çocuklara gidin, salça olmayın. Tamam mı? İşte Kova burcu bize bunu gösteriyor. Her şeyi konuşabilmek, her şeyi yapabilmek. Bizim ülkemiz var ya, abuk subuk. Hemen bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hemen bilmem ne oluyorlar. Sanki her şeyi çok biliyor gibi yorumlarda ötüyorlar. Bir milliyetçilik oluyor, bir İslami bir motif oluyor, bir bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Sığınıyorlar ve en çok kimde varsa o bağırıyor. Tamam mı? Doğru. En Ama çok kim eleştiriyorsa. evet, kim eleştiriyorsa Kimin hep sesi onda çıkıyorsa. çıkıyor. Hı hı. Sakin olun. Bir şey var burada. Bir problem var. Sadece ülkemizde değil. Bunun din, dil, ırk, dinle de alakası yok. Sen Müslümansındır. Çocuğun bir doğar pedofili doğdu. Bak hiçbir şey yapamazsın. Baban şeyhtir. Çocuğun eşcinsel doğar. Tamam mı? Amerika'da olabilir. İran'da olabilir. Türkiye'de olabilir. Bütün ülkelerde olabilir. Demek ki bu bir yaratılış problemi. Tamam mı? Yaratılışsal bir şey var burada. Bununla mücadele etmenin tek yolu akil insanların bu halkın böyle bağırmadan, çağırmadan anlamaya çalışması. Burada bir şey var. Bunlar anlattıklarım şu anda bizim ülkemize çok uzak konular. Bana da şimdi bir sürü tepki gelebilir. O yüzden burada keseyim ben en iyisi. Tamam sen kes. O zaman en son şu soruyla bitireyim. Şubat ayından sonra yüzü en çok gülecek o winner dediğimiz. Kova, Hı. terazi ve ikizler. Winner oğlu winner. Tamam mı? Gökyüzünün starı. Çünkü bu insanlar üçü de hümanist, üçü de insancıl, üçü de saygılı, üçü de iletişimi ve sosyali seven burçlar. Aslan, Koç ve Yay burcuna uyarıda bulunuyorum. Siz de çok iyi yerlere gelebilirsiniz ama biraz kişisel egolarımızı bizim indirmemiz gerekiyor. İnsanlarla daha iyi diyaloglar kurabilirsiniz ve sosyalleşebilirseniz çok büyük başarılar yakalayacaksınız. Boğa, Başak ve Oğlak burçları bu dönemde biraz zorlanabilirler. Eğer ki bu dediğim konulara adapte olabilirlerse maddiyat olarak çok para kazanacaklar. Su elementi burçları Balık, Akrep ve Yengeç burcu da zorlanacağı bir dönemde. Fakat onlar da işte böyle duygu deyince milletin aklına hep minnoşça şeyler geliyor. İşte bu bağırmalar, çağırmalar, öldürün, mahvedin demek de bir duygudur, tamam mı? Duygularınızı kontrol edebilirseniz, akılla ve mantıkla, sakinlikle hareket edebilirseniz kariyerinizde çok büyük başarılar elde edeceksiniz ve çok güzel paralar kazanacaksınız. Dolayısıyla winner enerji bütün burçlar için çalışıyor. Ama bazıları için çok kolay. Mesela sen terazisin, ben kovayım. Bizim için çok kolay. Çünkü fıtratımız buna çok uygun. Bazı insanların fıtratı buna çok uygun değil. O insanlar biraz anlayışlı olurlarsa, hümanizm bakış açısından, akıl ve mantık bakış açısından hayata bakarlarsa onlar da winner olurlar. Tamam mı? Gökyüzü kimseye burada bir ayrımcılık yapmıyor. Herkese eşit davranıyor. Tabii herkes winner. Aytaç'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için oldukça önemli bir dönem başlıyor dedin. Senin öngörülerinle biz de
Bu yayın esnasıyla, bu yayın vesilesiyle daha doğrusu izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Hemen izleyicilerimize de hatırlatma yapmak istiyorum. Efendim Aytaç Öner'in önerdiği astroloji ile ilgili o 2 kitaba ulaşmak istiyorsanız hemen yorumunuzu yazın. Hemen yazın. Ne yazacaklardı? Ben de kitap istiyorum. Ben de kitap istiyorum. Bu kadar basit. Ne dedin sen? Direkt olacağız, düz olacağız. Ben de şöyle yazdım. Ben de kitap istiyorum kardeşim yazsın. Peki, düzeltiyoruz. Ben de kitap istiyorum kardeşim. Yazıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak tam winner enerji. Neden biliyor musun? Astroloji Kova burcu yönetimi altındadır. Gökyüzüde tutulma Kova burcuna geçti ve sen halkımıza astroloji kitabı veriyorsun. İşte bu bir winner harekettir. Evet. Ve halkımızı astrolojide tanıştırıyorsun. Ve biliyor musun sabah aklıma geldi. İşte bunun zamanlaması bile yani bunun zamanlaması bir rastlantı değil. Manidar. İşte ateistler bunu açıklayamıyorlar. Ama astrologlarımız açıklıyor efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı unutmayın. Görüşmek üzere.